Bildiğiniz gibi YouTube'da en çok görüntüleme alan içerikler çocukların izlediği çizgi karakterler. Şimdi size yapay zekadan faydalanıp ücretsiz bir şekilde çizgi karakter hazırlayıp bu işlerin nasıl yapıldığını aşama aşama göstereceğim. Olur da çocuklara özel bir kanal açma fikri aklınızda varsa, nereden başlayacağınızı da bilmiyorsanız bu video kesin işinize yarar. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk olarak canlandırmak istediğimiz karakterimizi hazırlayacağız. Bunun için yeni Adobe Express'i kullanacağız. Yeni Adobe Express ile alakalı detaylı eğitim video mevcut. Merak edenler veya bilmeyenler o videomuzu izleyip değişik içerikler, farklı tasarımlar rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Şimdi hazırlayacağımız karakterimiz için yeni Adobe Express harici 2 yapay zeka sitemiz daha var. Bu ve diğer sitelerin linklerini aşağıda açıklama kısmına da bırakacağım. Kolay bir şekilde oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi şöyle aşağılara doğru indiğimizde karakterimizi hazırlayacağımız yere gelelim. Şimdi burada birçok karakteri ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Kategori kısmına geldiğimizde nasıl bir karakter istiyorsanız seçiminizi ona göre yapabilirsiniz. Örneğin hayvanlarla ilgili bir karakter yapmak istiyorsunuz. Burada beğendiğiniz birçok hayvan karakterini kullanabilirsiniz. Ben canlandırmak istediğim karakterin bir kız çocuğu olmasını istiyorum. Şöyle aşağılara doğru gelelim, bir bakalım. Şöyle bir Aletta adında bir karakterimiz var. Şöyle bir tıklayalım. Evet, bu karakteri kullanabilirim. Şöyle background'a geldiğimizde arka plana istediğimiz fonu seçebiliriz. Transparan yapabilirsiniz. Veya renk paletine gelip istediğiniz bir arka fonu seçebilirsiniz. Ben şöyle yeşil bir tonu seçtim. Şimdilik bu şekilde kalsın. Daha sonra değiştireceğim zaten. Size'a geldiğimizde videonuzun ölçüsünü belirleyebilirsiniz. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok gibi platformların ölçülerini ayarlayabilirsiniz. Ben YouTube için 16:9 ölçülerinde ölçülendirmesini yaptım. Siz kendinize göre ölçü ayarlarınızı yapabilirsiniz. Şimdi karakterimizi seçtik. Karakterimize uygun şarkı sözleriyle beraber bir müzik belirleyeceğiz. Sözleriyle birlikte şarkı yazdırabileceğimiz harika bir yapay zeka sitesi. Sitemizin adı Suno AI. Dediğim gibi aşağıda açıklama kısmına da linkini bırakacağım. Şimdi bu sitemizde şarkımızı ücretsiz olarak yapacağız. Günlük 50 krediye kadar, yani 10 tane şarkıyı ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Kütüphaneye geldiğimizde sizin daha önce yapmış olduğunuz şarkıları buradan ulaşabilirsiniz. Keşfetmeye geldiğimizde başka kullanıcıların yapmış olduğu şarkıları ulaşıp dinleyebilirsiniz. Tabi bu özellikleri kullanmak için siteye ücretsiz bir şekilde üye girişinizi yapmanız gerekir. Gmail adresiniz veya başka bir mail adresiniz varsa girip girişinizi yapabilirsiniz. Şimdi hazırladığımız karaktere şarkımızı isteyelim. Bunu da iki türlü yapabilirsiniz. Nasıl bir şarkı türü istiyorsanız açıklama kısmına direkt yazabilirsiniz. Veya özel mod deyip şarkı sözlerini girip müzik tarzını, stilini veya başlığını kendiniz hazırlayabilirsiniz. Ben özel modu istemiyorum. Şöyle geri gelelim. Açıklama kısmına ilkbahar mevsiminin güzelliklerini anlatan neşeli bir çocuk şarkısı isteyelim. Oluştura gelelim. Evet, yapay zekanın şarkımızı yapmasını bir süre bekleyeceğiz. Evet, kısa süre içerisinde bize 2 tane varyasyon oluşturdu. Şöyle hemen bir tanesini bir dinleyelim. Gökyüzünde mavilik, güneş ışığı ısıtır kalbimi. Çimenler yeşerir, ilkbahar geliyor. Bahar güzel mevsimim. Kuşlar cıvıldar ağaçlarda, renk renk çiçekler açar, kokular yayılır. Gülüşler yayılır, çocuklar dans eder, neşe dolu kalbimiz. İlkbaharda dans eder, çiçeklerle beraber. Eğlenelim, şarkı söyleyelim. Bir de aşağıdakine bir bakalım. Gökyüzünde mavilik, güneş ışığı ısıtır kalbimi. Çimenler yeşerir, ilkbahar geliyor. Bahar güzel mevsimi. Kuşlar cıvıldar ağaçlarda, renk renk çiçekler açar, kokular yayılır, gülüşler yayılır, çocuklar dans eder, neşe dolu kalbimiz. İlkbaharda dans eder, çiçeklerle beraber. Eğlenelim, şarkı söyleyelim, ellerimizi tutup neşeli oynayalım.
Vallahi ikisi de güzel. Eğer şarkıyı beğenmediyseniz birkaç prompt ekleyebilir, tekrar yapmasını isteyebilirsiniz. Ben bir çocuk kanalı açtım. Kullandığım müziklerin hepsini bu siteden faydalanıyorum. İleriki günlerde eğer kanalımız belli bir yere gelirse sizin de desteğinizi isteyeceğim. Evet, seçtiğimiz şarkımıza gelip sağ tarafta 3 tane noktamız var. Oraya geldiğimizde download dediğimizde isterseniz şu görüntü eşliğinde video olarak veya MP3 olarak şarkımızı indirebilirsiniz. Şöyle MP3 olarak şarkımızı indirelim. Evet, bu sitemizde de işimiz bitti. Özellikle içerikler hazırlayanlar, müzik yüzünden teliften başı yaranlar bu siteyi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi oldukça kolay ve başarılı bir site. 3-4 gün önce ücretsiz olarak 30 saniyelik şarkılar üretiyordu. Yeni gelen güncelleme ile birlikte 2 dakika ve üzerinde şarkıları artık indirebileceksiniz. Onu da unutmadan size söylemiş olayım. Şimdi bir diğer sitemize geçeceğiz. Evet, şimdi MP3 olarak indirdiğimiz müziğimizin vokalini yani sesini ayıracağız. Onun için Vocal Remover sitesini kullanacağım. Sizin kendi bildiğiniz başka site varsa onu da kullanabilirsiniz. Niye sesi vokal olarak ayıracağımızı da birazdan size anlatacağım. Öncelikle bu sitemiz de ücretsiz bir site. Bir önceki sitemizde olduğu gibi aynı şekilde mail adresinizi girmeniz yeterli. Şimdi hemen şarkımızı siteye yükleyelim. Aç diyelim. Yükleme işlemimizi yaptıktan sonra vokal ve arkada çalan müziğimizin ayırmasını isteyelim. Alt tarafta Split Now diye bir butonumuz var. Oraya gelelim. Tabi bu işlem bilgisayarınızın performansına ve sitenin yoğunluğuna göre 3-5 dakika zaman alabilir. Evet, müziğimizde vokalimizi ayırmış oldu. Şöyle vokal bir dinleyelim. Gökyüzünde mavilik, güneş ışığı ısıtır kalbimi. Çimenler yeşerir, ilkbaharda dans eder, çiçeklerle beraber. Eğlenelim, şarkı söyleyelim, Evet, gördüğünüz gibi müziğimizin sesimizi ayırdı. Hemen download'a gelelim. Buradan vokal olanı işaretleyelim. Bilgisayarımıza inmesini bekleyelim. Evet, bu sitemizde de işimiz bitti. Şimdi tekrar Adobe Express'e geri dönelim. Evet, vokal bir şekilde indirdiğimiz müziğimizi karakterimize uygun senkron işlemi yapacağız. Buradan record dediğimizde bilgisayarınızdaki mikrofonunuzla konuşup karakteri konuşturabilirsiniz. Ama biz bu işlemi yapmadık. Direkt yapay zekadan şarkımızı yazdırıp müzikle vokalini ayırıp ağız ve diğer hareketleri kolayca uygulayacağız. Vokalden ayırmamızın sebebine gelecek olursak şarkının ritim alan yerlerini yani müzik olan yerlerini ses olarak algılayıp ağız hareketleri olmasın diye o yüzden vokal ayırma işlemini uygulamış olduk. Hemen Bromse'ye geldiğimizde şarkımızın vokalini seçip aç dememiz yeterli. Evet, bu işlemimiz de şarkının uzunluğuna göre birkaç dakika sürebilir. Evet, senkron işlemimiz bitti. Şöyle bir oynatalım. gökyüzünde mavilik, güneş ışığı ısıtır kalbimi. Çimenler yeşerir, ilkbahar geliyor, bahar güzel mevsimim. Kuşlar cıvıldar ağaçlarda, renk renk çiçekler açar kokular. Gülüşler yayılır, çocuklar dans eder, neşe dolu kalbimi. İlkbaharda dans eder, çiçeklerle beraber. Eğlenelim, şarkı söyleyelim, ellerimizi tutup neşeli oynayalım. Evet, gördüğünüz gibi oldukça başarılı bir şekilde karakterimizin senkron işlemi gerçekleşmiş oldu. İsterseniz download deyip bu şekilde buradan indirebilirsiniz. Veya Open Editor dediğimizde düzenleme işleminizi Adobe Express'in timeline'ından yapabilirsiniz. İsterseniz element ekleyebilirsiniz, yazı yazabilirsiniz veya benzer işlemleri karakterinizin etrafına uyarlayabilirsiniz. Veya bu şekilde indirip Premiere Pro ve benzeri gibi profesyonel yazılımları kullanıp karakterinizi daha farklı işler, daha farklı çalışmalar yaparak düzenleyebilirsiniz. Ben arka fon ve diğer düzenleme işlemlerini Premiere Pro'da yapacağım. Dediğim gibi siz burada da hazırlayıp çıktısını alabilirsiniz. Şöyle download diyelim. 4K olarak bilgisayarımıza indirelim. Eğer Adobe Express ücretsiz kullanıyorsanız 1080 çözünürlüğünde indirebilirsiniz. Onu da hatırlatmış olalım. Evet, son olarak Premiere Pro'ya geldiğimizde artık bundan sonrası sizin tamamıyla hayal gücünüze bağlı. Şimdi görüntümüze gelip sağ tıkladığımızda Unlink dediğimizde müziğimizden ayırdığımız vokal sesimizi öncelikle bir yok edelim. Müzikli olarak indirdiğimiz MP3'ümüzü videomuzun altına bırakalım. Yani karakterimizin vokal sesine artık ihtiyacımız yok. Ağız hareketimizin ve vücut hareketimizin senkronunu Adobe Express'te zaten yapmıştık. Şöyle bir oynatalım. Çocuklar dans eder, neşe dolu kalbimiz.
İlkbaharda dans eder, çiçeklerle beraber. Eğlenelim, şarkı söyleyelim. Evet, müziğimizi de ekleyince gayet de başarılı bir şekilde hareketimiz tamamlanmış oldu. Şimdi arka fonumuzu değiştirelim. Hemen FX arama kısmına Ultra Key yazalım. Hemen efektimizi tutup videomuzun üzerine bırakalım. FX kontrol kısmına gelelim. Şöyle yeşili tıklayalım. Arka planımızı yok edelim. Görüntümüzü üste alalım. Benim internetten indirdiğim şöyle bir arka planımız var. Onu da şöyle bir yerleştirelim. Arka planımızın boyutunu ayarlayalım. Bu arada ben bu arka planı Flipik'ten indirdim. Karton background yazıp ücretsiz bir şekilde bu ve benzeri arka planları indirebilirsiniz. Şöyle karakterimize gelelim. Birazcık da boyutunu şöyle az bir şey ufaltalım. Şuraya şöyle getirelim. Şöyle bir oynatalım. İlkbaharda dans eder, çiçeklerle beraber. Eğlenelim, şarkı söyleyelim. Ellerimizi tutup neşeli oynayalım. Evet, dediğim gibi bundan sonrası tamamen sizin zevkinize bağlı. Ambiyans sesi ekleyebilirsiniz. Başka figürler ekleyebilirsiniz. Videonuzu daha etkili hale getirebilirsiniz. İlla karakterinize şarkı söyletmenize gerek de yok. ChatGPT'ye girip oradan çocuk hikayesi yazdırabilirsiniz. O hikayeye göre karakterinizi seslendirebilirsiniz. Veya karakterinizin yanına başka bir karakter de ekleyebilirsiniz. İkisini bir konuşturup diyalog haline getirebilirsiniz. Farklı şeyler de uygulayabilirsiniz. Aslında bu karakter işlerini eğer bir Creative Cloud hesabınız varsa profesyonel yazılımı olan Character Animator'ı kullanıp bu işlemlerin birçoğunu orada halledebilirsiniz. Farklı karakterler de üretebilirsiniz. Belki ilerleyen zamanlarda bununla da alakalı bir video çekebilirim. Ama Adobe Express'in ücretsiz kısmından bu şekilde faydalanıp çizgi animasyonlar gördüğünüz gibi yapması oldukça da kolay. Evet dostlar, bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.